Merhaba dostlar, ben Ozan. Hem fiyat performans hem de uzun ömürlü bir laptop istiyorsan RTX 4060 laptoplar gayet mantıklı. Fakat burada da çok seçenek var ama hiç kafanız karışmasın çünkü doğru videoya geldiniz. Bu videoda şu anda piyasayı, dolar kurunu ve stok durumunu düşündüğümde alınabilecek en mantıklı 4060 laptopları inceleyeceğiz. Bu laptoplar hem kendi fiyat bandında hem de genel deneyimi düşündüğümde en mantıklı cihazlar diyebilirim. Ve her zamanki gibi bu videoda herhangi bir sponsorluk yok. Benim almayacağım, önermediğim hiçbir laptop bu listede olmayacak. Buradaki 5 laptopu alıp hepsini kendim test ettim. O yüzden de rahatlıkla önerebilirim. Fakat laptop alırken nereden aldığımız ve satıcılar da bir o kadar önemli. Burada aldıktan sonra bir problem yaşamamak, kafanızın ağrımaması için aşağıda bıraktığım linklerden alın. Hem açıklama hem de yorumlarda bu laptopların güvenilir satın alma linkleri var. Ve bu seri 4050 ve 4070 laptoplar için de gelsin mi? Gelsin diyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Serinin devamı tamamen size bağlı ve laptoplara geçmeden fiyatlarla ilgili bir konuşmamız lazım. Çünkü şu an için özellikle bilgisayar tarafında fiyatlar durmadan artıyor. Eğer bu aralar bir laptop alacaksanız bence hiç ertelemeyin derim. Her bütçe için 4060 laptopları 2 ay önce incelemiştim. O videodaki cihazların ne fiyatları aynı kaldı ne de stoklar bulunabiliyor. 2 ay önce incelediğim cihazların çoğu şu anda yok. O yüzden bence bir bilgisayar ihtiyacınız varsa alın derim. Şimdi hiç uzatmadan şu anda alınabilecek en ucuz 4060 laptopumuza başlayalım. Hem performans hem de batarya olarak sağlam bir laptop istiyorsak Victus 16'nın 4060'lı versiyonu çok mantıklı ve Ryzen 5 7640 HS gibi 6 çekirdek ve 12 threadlik bu fiyat bandının hem verimlilik hem de performans olarak en güçlü işlemcisiyle gelirken 16 GB 8x2 5600 MHz RAM'ler ve 16.1 inç Full HD 144 Hz panelle de birlikte geliyor. Dostlar, özellikle Victus 16'yı bu fiyat bandında öne çıkaran en önemli 3 nokta var. İlki 4060'ın 120 Watt'lık versiyonu, ikincisi soğutma sistemi ve kasa kalitesi, üçüncü olarak da bu fiyat bandında oyuncu laptopları için de açık ara en iyi batarya performansı. Hem yazılım hem mühendislik hem de oyun için 30.000 bütçeyle gözü kapalı önerebileceğim rakipsiz bir laptop diyebilirim. Ve burada Victus 16 ile ilgili ayrı bir parantez açayım. Bu fiyatlarda 8. nesil Ryzen işlemcili laptoplar da var ama onlara kesinlikle bakmayın. Çünkü Victus 15'lerde soğutma sistemi ve ekran kartının watt değeri daha zayıf. Evet, kağıt üstünde Victus 15'te de 4060 var ama 75 Watt'lık bir 4060 kullanıldığından Victus 16'nın 120 Watt'lık 4060'ına oranla çok daha zayıf kalıyor. O yüzden bütçeniz 35.000 bandındaysa Victus 16'yı alın. İkinci sırada 40.000 bütçe ile hem ekran kalitesi hem performans hem de uzun ömürlü kullanım için düşündüğümde benim favorim kesinlikle Asus TUF A15. Ryzen 7 7. nesil 7435HS burada kullanılmış. 16 GB RAM ve 512 SSD ile beraber geliyor. Burada üst kapakta metal bir yapıya yer verilmiş. Kasanın diğer detayları da plastik olarak önümüze çıkıyor. Fakat Asus TUF A15'i rakiplerinden ayıran en önemli detaylardan biri kesinlikle malzeme kalitesi. Hem iç yüzeyi hem de arka yüzeyde esneme yapmayan ciddi anlamda dayanıklı bir kasayla beraberiz. Fiyatını oranla da verdiği hissiyat gerçekten üst seviyede. Klavye hissiyatı da oldukça başarılı. Ryzen 7 7. nesil yüksek performanslı bir işlemci kullanılmış. Cinebench'te tek çekirdek 1500, çoklu çekirdekte de 13700'ü geçmeyi başarıyor. 16 GB 4800 MHz 8x2 RAM'ler önümüze çıkıyor. 512 M.2 SSD ek olarak da bir adet boşta olan M.2 yuvamızda var. Full HD 144 Hz'lik bir paneli burada görebiliyoruz ve %100 sRGB renk gamutuyla gerçeğe çok yakın renkler verebiliyor. Burada kontrast, renk doygunluğu ve canlılık açısından da bu ekranın gayet başarılı olduğunu söylemem gerekiyor. CS2, Valorant gibi yüksek FPS aldığımız oyunlarda G-Sync desteğiyle 144 Hz'e optimize ederek görüntüdeki yırtılmaları ciddi şekilde engelliyor. Üçüncü sırada yine bu bütçelerde ben Intel işlemci istiyorum diyorsanız %100 sRGB ekranı ve RTX 4060'ın 140 Watt'lık versiyonuyla Acer Nitro 5 oldukça mantıklı. i7 12. nesil H serisi bir işlemci burada kullanılmış. 16 GB 4800 MHz tek slot RAM'in yanında 1 TB SSD ve RTX 4060'ın tam performans 140 Watt versiyonunu görüyoruz. Ve bu laptopun en önemli artısı kesinlikle ekran. 15.6 inç Full HD 165 Hz ve %100
%100 sRGB panel burada kullanılmış. Ayrıca kasa kalitesi ve klavye hissiyatı da gerçekten başarılı bir laptop. Performans ve soğutma sistemini düşündüğümde bu fiyat bandının kesinlikle en iyisi. 4. sırada kanalda i5 işlemcili versiyonunu incelediğim fakat burada çok daha güçlü bir işlemciyle gelen Lenovo'nun Log modelini görüyoruz. Ryzen 7 8. nesil 8845HS burada kullanılmış. 8 çekirdek ve 16 threadlik bir yapıya sahip ve şu an 40.000 bandındaki en güçlü işlemci diyebilirim. 16 GB RAM 8x2 5600 MHz olarak gelirken burada i5 12. nesil 12450 HX işlemcisini görüyoruz. 8 çekirdek ve 12 threadlik bir yapıya sahip. Bu panel %100 sRGB renk gamutuna sahip. Peki bu %100 sRGB ne oluyor? Bu ne demek derseniz burada baktığımız zaman ekranda renkler, canlılık, özellikle de gerçekçilik yönünde çok daha iyi bir seviyede. Çünkü genelde bu fiyatlarda %45 NTSC'li yani klasik gaming laptop ekranlarını görüyoruz. Standart panellerle kıyasladığımda aradaki renk farkı çok bariz bir seviyede. Ekran kartı kısmında 4060'ı görüyoruz. 4060'ın 105 Watt'lık versiyonu MaxiWish desteği Advanced Optimus'la beraber geliyor. Yani bu sayede dahili GPU olan Intel'in grafik kartıyla 4060'ı birbirinden ayırıyor. Bu hem güç tüketimi hem de performans anlamında önemli bir katkı. Depolama kısmında da 512 GB NVMe M.2 SSD'ye yer verilmiş. 15.6 inç Full HD IPS ve 144 Hz bir tazeleme ile beraber geliyor. Özellikle soğutma sistemi, ekran kalitesi ve performans olarak düşündüğümde bu fiyat bandının fiyat performans kralı diyebilirim. Ama bu fiyatlarda çok kalacak bir cihaz değil. O yüzden alacaksanız bence hiç ertelemeyin derim. Özellikle kasa kalitesi, ekran deneyimi ve işlemci olarak 50.000 altı bütçe ile alabileceğim en iyi cihazı istiyorsam bu noktada Acer'ın Premium serisinden Predator Helios Neo 16'yı görüyoruz. i7 13. nesil HX serisi en üst segment işlemci burada kullanılmış. 16 çekirdek ve 24 threadlik bir yapıya sahip ve bu fiyatlarda alabileceğiniz en güçlü işlemcilerin başında geliyor. 16 GB RAM tek kanal 4800 MHz DDR5 bir RAM'le gelirken aslında bu laptopun tek kanal bir RAM'le gelmesi önemli bir artı. Çünkü bu laptopa 64 GB'a kadar RAM takviyesi yapabiliyoruz. Laptopun içini açtığımızda da garanti kapsamı dışında kalmıyor. Uzun vadede 32 GB'a yükseltirseniz daha iyi olur. Bu laptopla uyumlu RAM'in linkini de açıklamaya koyarım. Ve en önemli artılardan 16 inç Full HD Plus 165 Hz %100 sRGB ekran burada kullanılmış. Özellikle boyutuna oranla ekran kalitesi anlamında 50.000 altı bütçe ile en iyi laptop. Ayrıca 90 Watt'lık bir pile sahip. Eğer laptopu sürekli yanınızda taşıyorsanız batarya performansı sizin için birinci öncelikse Acer Predator günlük bir kullanımda sizi 5-6 saat rahatlıkla götürecektir. Ve son sırada ben 4060 bir laptop alacağım fakat her anlamda tam olarak üst segment yani amiral gemisi bir laptop istiyorsam bu noktada Asus'un ROG serisinden G16 oldukça mantıklı. i7 13. nesil HX serisi oldukça yüksek performanslı bir işlemci burada da kullanılmış. Bu işlemci 14 çekirdek ve 20 threadlik bir yapıya sahip. 16 GB 8x2 DDR5 4800 MHz RAM'lerle gelirken 512 SSD'yi de burada görüyoruz ve 64 GB'a kadar RAM, 4 TB'a kadar yükseltme yapabileceğiz. 4060'ın da 140 Watt'lık versiyonu yine bu laptopta var. 16 inç Full HD Plus 165 Hz %100 sRGB ekran burada kullanılmış. Panel kalitesi, ekrandaki renk doğruluğu çok başarılı. Bu laptopu grafik tasarım, video render için kullanacaksanız da rahatlıkla alabilirsiniz. Ve bütçeniz varsa bu laptopun şu anda tam olarak dolu versiyonu 32 GB RAM 2 TB SSD'li modeli şu anda çok sağlam bir indirimde. Çünkü kendim RAM ve SSD alıp yükseltme yapsam yaklaşık 9000 tutuyor. 3000 TL daha az verip sıfır bir şekilde almak daha mantıklı. Ancak bu fiyatta da çok kalmaz. Videoyu sonradan izliyorsanız fiyat farkı açılmış olabilir. 16 GB RAM'li modeli de rahatlıkla öneririm. Burada önemli olan fiyat. Dostlar şimdi bu 5 cihazla ilgili son bir değerlendirme yaparsam eğer bütçem çok yüksek değil ama fiyat performans olarak başarılı, aldığımda beni uzun yıllar götürecek bir laptop istiyorsam HP Victus 16 35.000 civarı bir bütçeyle benim kesinlikle favorilerimden ve 40.000 altı bütçeyle de her anlamda düşündüğümde bence en mantıklı laptop Asus TUF A15. Kompakt yapısı, ekran kalitesi ve genel deneyimiyle benim favorilerimden. Lenovo Log 40-45 bin bandında tartışmasız favorim. Ama ben büyük ekranlı, kasa kalitesi, işlemci performansı ve soğutma sistemi yönünde üst segment bir laptop istiyorum. Bu noktada 50.000'in üstüne çıkmadan Acer Predator çok mantıklı. Fakat bu cihazlar dışında ben fiyat performans değil her yönüyle premium bir laptop istiyorum. Bu noktada alabileceğin en mantıklı
mantıklı laptop Asus ROG Strix G16. Metal kasası, kaliteli ekranı ve genel deneyimiyle 4060 barındıran en iyi laptop diyebilirim. Ve açıkçası listeye genel anlamıyla baktığımda şu anki piyasada hem fiyat performans hem de sunduğu deneyimiyle düşündüğümde en iyi RTX 4060 laptoplar bunlardı. Ama bu videoyu sonradan izliyorsanız stoklar bitmiş, fiyatlar değişmiş olabilir. Linkleri elimden geldiğince güncellemeye çalışacağım. Aşağıdan kontrol edin. Bu laptopların hepsinin güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda olacak. Oradan rahatlıkla alabilirsin. Bunun dışında diğer önerdiğim cihazlara da bir liste yapıp aşağıya koyarım. Serinin devamı da size bağlı. Videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz benim için çok önemli. Ve bu videodan bu kadar diyelim. Ben Ozan. Sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.